Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için inanılmaz lezzetli bir tatlı tarifi hazırladım. Daha önce hiç bu kadar lezzetli ve kıyır kıyır olan bir tatlı görmemiştim. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Öncelikle kasenin içerisine yarım su bardağı sütü ilave ediyorum. Ve içerisine bir paket kabartma tozunu ekleyip kabartma tozu eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra bu karışımı kenara alıyorum. Yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı unu ekleyip orta kısmını havuz şeklinde açıyorum. Ve unumu da hazırladıktan sonra kenara alıyorum. ...125 gram tereyağını tavanın içerisine alıyorum ve erimesi için ocağa alıyorum. Gördüğünüz gibi yağım güzelce eridi. İçerisinde herhangi bir köpük kalmayana kadar kaynattım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve tekrardan yağın kaynamasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi yağımız kaynadı. Ocaktan aldığım yağ karışımını unun içerisine ekliyorum. Daha sonra da yavaş yavaş tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yağı ve unu güzelce karıştırdıktan sonra tarifimizde en başta hazırlamış olduğum süt ve kabartma tozu karışımını ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakika sonunda tekrardan karıştırıp kenarda beklettiğim yarım su bardağı unu ekliyorum. 5 dakika dinlendirme aşamamız çok önemli. Lütfen atlamayalım. Unu spatula ile şöyle bir toparladıktan sonra artık spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamuru şöyle 1 dakika boyunca yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık güzel bir kıvamı var. Helva kıvamında harika bir hamur oldu. Hamuru bezeleme aşamasına geçiyorum. Hamurdan yumurta sarısı büyüklüğünde parçalar alarak elimle yuvarlıyorum. Ve tabağın üzerine yerleştiriyorum. Bu tarif için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Hamurun tamamını beze haline getirdikten sonra şekil veriyorum. Şekil verirken patates kesiciden yardım alıyorum. Gördüğünüz gibi bezeyi aparatımın üzerinde açtıktan sonra kenar kısımlarından döndürerek birleştiriyorum. Ve son olarak içeri doğru kıvırıp ilk tatlımın şeklini vermiş oluyorum. Bu tarif için büyük boy dikdörtgen borcam kullandım. Tatlıların tamamını aynı şekilde hazırlayıp borcamın içerisine yerleştiriyorum. Bu arada beni takip eden arkadaşlarım hangi şehirden, hangi ülkeden beni takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Şöyle hemen sizlere yakından bir tanesini daha göstermek istiyorum. Tam bu aşamada hamuru kıvırmadan önce orta kısmına ceviz koyarak da son şeklini verebilirsiniz. Burada yapmanız gereken desenini kaybetmemesi için çok hafif hareketlerle şekil vermeniz. Tatlının tamamını borcama yerleştirdikten sonra artık pişmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişiriyorum. Tatlımız pişerken şerbetini hazırlıyorum. Tencerenin içerisine 2,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ve birkaç damla limon suyu ilave ediyorum. Ve malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra ocakta kaynamaya alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatmanız yeterli. Tatlım fırından çıktı. Sıcak tatlının üzerine ılımış olan şerbetini gezdiriyorum. Tatlının şerbetini tamamen verdikten sonra şerbetini çekene kadar dinlendiriyorum.
Gördüğünüz gibi tatlımız yeteri kadar dinlendi. Hemen sunum tabağıma alıp sizlerle kıvamını, dokusunu paylaşmak istiyorum. Kaynar yağla yoğurduğumuz kıyır kıyır muhteşem tatlımız hazır. Sizlere hemen kıvamını, dokusunu paylaşmak istiyorum. Dokunduğunuz anda dağılan bir yapısı var. İnanılmaz lezzetli. Daha da lezzetli olsun isterseniz iç kısmına ceviz de koyabilirsiniz. Daha önce bu kadar lezzetli ve kıyır kıyır bir tatlı yemediğinizden eminim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.